Herkese merhaba. Bu videoda N8N kullanarak UGC videoları nasıl kolay bir şekilde oluşturabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle UGC videoların tanımını, neden bunu yaptığımızı ve sonrasında canlı örnekleri gösterip en sonunda da otomasyonun mantığını anlatacağım. Vakit kaybetmeden UGC videoların mantığına geçelim. Bu UGC dediğimiz videolar aslında kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik anlamına geliyor. Ve bunların aslında ana mantığı bir firmanın bir içerik üreticisiyle anlaşıp ürününü o içerik üreticisine gönderdikten sonra onun hakkında deneyimlerini paylaştığı bir video hazırlamasını istiyor. Sonrasında ise bu hazırladığı videoyu reklamını çıkarak hedef kitlesinin önüne düşürüyor. Bunları yapmasının sebebi, yani marka niye profesyonel bir şekilde reklam çekmiyor da bir içerik üreticisinden video çekmesini istiyor? Çünkü insanlar bir ürün almadan önce o ürünü kullanmış, deneyimlemiş insanların yorumuna bakarak bir şeyler alıyor. Yani bugün baktığınız zaman e-ticaret sitelerinde yorumlar kısmına bakarak ürün alıyor çoğu kişi. Yani puanı düşük bir ürün mü alırsınız? Yoksa puanı yüksek bir ürün mü alırsınız? Veya birisinin size kullanıp tavsiye ettiği bir ürünü mü alırsınız? Yoksa normal bir şekilde reklamda gördüğünüz bir ürünü mü alırsınız? Tabii ki diğer tavsiye eden kişi size o ürünü kullandığı için daha cazip geliyor. Yani onu daha çok almak istiyorsunuz. Yani baktığınız zaman da zaten analizler sonucunda bunları görebiliyoruz. Performans merkezine baktığımız zaman bu UGC reklamların tıklama oranları 4 kat daha fazla ve dönüşüm artışı. Yani sitelerine baktığınız zaman ve ürünlerini satın almalarını doğrudan %29 oranında artırıyormuş. Ve tüketici kısım bunu 9.8 kat daha etkili buluyormuş. Bu tabii ki insanların satın alma kararlarını da şekillendiriyor. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi dönüşüm oranını %30 artırıyor ve tıklama oranını 4 kat daha fazla artırıyor. Tabii ki de bu insanların satın alma kararını şekillendiriyor. Çünkü ortada bir güven var. Bir insanın bir şeyi deneyimleyip onun hakkında yaptığı yorumlar satın almasını doğrudan etkiliyor diyebiliriz aslında. Ve bu UGC videoların ekonomik olarak avantaj ve süreç karşılaştırmasına baktığımız zaman gördüğünüz gibi geleneksel video süreci daha yüksek maliyet ve daha uzun bir süre alıyorken UGC dediğimiz videolar daha düşük maliyet ve daha hızlı sonuç alıyor. Çünkü profesyonel, yani normal bir reklam çekmeniz için ilk önce reklam filmi için bir fikir ve bir senaryo yazmanız gerekiyor. Sonrasında reklam filminde oynayacak oyuncuların, oradaki kameramanın, ışık setinin, kameraların, ekipmanın daha doğrusu hepsinin ayarlanması gerekiyor. Sonrasında bu işin editlenme kısmı ve yayınlanma kısmı var. Çok yüksek maliyetler, ama UGC dediğimiz reklam sürecine geldiğimizde marka sadece bir içerik üreticisiyle anlaşıyor. Sonrasında ona ürün gönderiyor ve brief alıyor ve sonrasında ise reklam yayınlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi çok düşük maliyet ve çok hızlı bir sonuç. Diğerine baktığınız zaman tabii ki de daha avantajlı görünüyor. Peki bu sistem N8N üzerinde nasıl çalışıyor? Hemen ona gelelim. Bu sistem aslında N8N'de kurduğumuz düğümler aracılığıyla ilk önce bir ürünün veya ürünle birlikte modeli fotoğrafını gönderiyoruz. Sonrasında yapay zekaya bu ürünü analiz etmesini istiyoruz. Yani görüntüyü açıklıyor. Görüntüyü açıkladıktan sonra ise o ürün ve modeli ortak bir görüntüde göstermesi için bir resim promptu oluşturuyoruz. Sonrasında oluşturduğumuz bu resim promptunu aslında Nano Banane'ye gönderiyoruz. Nano Banane'ye gönderdikten sonra aynı şekilde yine Google'ın Veo 3 video modeline gönderiyoruz ve bize 3 farklı sahne üretiyor. Tabii ki bu kullanım tercihlerine göre 4, 5, 6 veya 2 olarak değiştirilebilir. 3 farklı sahne oluşturduktan sonra FFmpeg aracıyla bu 3 farklı videoyu birleştiriyoruz ve en sonucunda tekrardan video bize gelmiş oluyor. Burada tabii ki biz Telegram düğümü kullanıyoruz. Çünkü kurulum çok basit. Bunu bir web sitesinde kurabilirsiniz, WhatsApp'ta kurabilirsiniz, Instagram'da kurabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Hatta mail olarak bile kurabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen size kalmış. Şimdi oluşturduğumuz videoları izleyelim. Sonrasında ise otomasyonun nasıl kurulacağı hakkında konuşmaya geçebiliriz. Arkadaşlar, bu AI tapınak cipslerini gördünüz mü? Vallahi bu yapay zeka işi
Artık yemeklerde de var. Bu Altapinak cipsinin tadı gerçekten farklı. Ateşli, acı ama çok lezzetli. Sanki yapay zeka bile bunun tarifini mükemmel yapmış. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu lezzet başka hiçbir cipste yok. Aşağıdaki linke tıklayıp kendiniz de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunu oluşturmak için kendi hazırladığım bir ürün fotoğrafını ve kendi yazdığım bir promptu gönderdim. Tabii ki bunu modelle birlikte aynı fotoğrafta göndererek yine güzel bir sonuç alabilirsiniz. Onu da bu şekilde şöyle bir fotoğraf, alt tarafta ürün, üst tarafta model olacak şekilde gönderdim. Ve arkadaşlar bugün size çok keyifli bir atıştırmalık keşfettim. Yani her türlü oluşturabiliyorsunuz. Çok da işe yarayan bir araç. Şimdi ise N8'de nasıl kullanacağız ona gelelim. Evet, UGC videoları yapan ajanımızın aslında arka planında bu şekilde bir görüntü var. Dediğim gibi Telegram düğümü kullanıyoruz. Çünkü Telegram düğümü kurması en basit olan düğüm. Yani direkt olarak Telegram'a gidip Botfather'dan bir bot oluşturuyorsunuz ve sonrasında orada oluşturduğunuz Access Token'ı buraya yapıştırıyorsunuz. Sonrasında hesabınız buraya açılmış oluyor aslında. Şöyle de gösterebilirim. Burada Create New Credential diyorsunuz ve Telegram'dan aldığınız Access Token'ı buraya yapıştırıyorsunuz ve Telegram hesabınız buraya bağlanmış oluyor aslında. Burada biz Telegram'la bağlanıyoruz aslında. Ajana bir şeyler göndermek için Telegram'ı kullanıyoruz. Burada gönderdiğimiz dosyayı indirmek için yine bu şekilde bir dosya indir düğümü kullanıyoruz. Aynı şekilde URL alma kısmı ise önceki videoda bahsettiğimiz gibi ImageBB ile sağlıyoruz. Bunu yapmamızın nedeni ise görüntülenebilir ve indirilebilir bir bağlantı oluşturulmasını sağlamak. Sonrasında burada Analyze Image kısmımız var. Bu kısım yapay zekanın bizim verdiğimiz görüntüyü açıklamasını sağlıyor. Burada görüntüyü açıkladıktan sonra image prompt oluşturan bir ajanımız var aslında. Bu ajan şu işe yarıyor. Bir image promptu oluştur demişiz ve çıktığımızda referans görüntüsüyle mümkün olduğunca birebir olmasını istediğimizi söylemişiz. Ve sonrasında burada bizim Telegram'dan gönderdiğimiz talimatlar ve önceki analiz kısmından yapay zekanın oluşturduğu aslında bir metin var burada. Buradaki sistemin mesajı kısmına bakacak olursak aslında promptu nasıl oluşturması gerektiğini, kurallarını yazıyoruz. Yani resim oluşturma, prompt oluşturma kurallarını yazıyoruz diyebilirim. Buraya baktığımız zaman mesela burada eğer video bir arabanın içinde geçiyorsa kamera kullanıcının önünde olması gerektiğini söylemişiz ve koltuk başının kullanıcının arka tarafında olması gerektiğini söylemişiz. Çünkü bazen yapay zeka arka kısımda oluşturabiliyor, yani böyle resminde bozukluk yapabiliyor. Bu yüzden bu şekilde bir sistem promptu yazdık buraya. Burada da stil rehberi var. Tüm sonuçların nasıl oluşturulması gerektiğine dair bir prompt girmişiz. Burada aslında tek tırnak işareti kullan, çift tırnak işareti kullanma demişiz. Bu JSON yapısını bozduğundan dolayı bunu söylüyoruz. Sonrasında ise çıktın sadece bir resim promptu olsun. Başka hiçbir metin olmasın. Yani bunu yazmamızın nedeni ise aslında yapay zekaya bir şey sorduğunuzda, mesela bana bir orman resmi oluştur dediğinizde çıktı olarak tabii ki orman resmimizi oluşturuyorum deyip alta bir görüntü oluşturuyor ya. Biz aslında onu yapmasını engelliyoruz. Veya bir orman promptu ver dediğiniz zaman evet işte sana orman promptu veriyorum deyip alta prompt veriyor ya. Biz onu yapmasını engelliyoruz aslında. Direkt olarak bize prompt vermesini istiyoruz. Bunu yapmamızın nedeni ise biz buradan gelen çıktığı direkt olarak görüntü üretim aracına gönderdiğimiz için orada bazı bozukluklar oluyor. Biz de bu bozuklukları engellemek için buraya böyle bir kural koyduk aslında. Burada da demişiz ki bir diyalog veya video talimatı oluşturmana hiç gerek yok. Sadece bir resim promptu oluştur. Hareketsiz bir resim promptu oluştur. Yani bazen yapay zeka bir şekilde senaryo yazmaya, bir şekilde videolaştırmaya falan çalıştığı için bunu bu şekilde engelliyoruz aslında. Bize doğrudan resim promptu vermesi için. Bir sonraki kısımda ise eğer kullanıcı spesifik olarak farklı bir stil verirse, farklı bir ayar söylerse kullanıcının direktiflerine uygun bir şekilde hareket et demişiz. Ve sonrasında tire işareti falan kullanma diye bir şart koşmuşuz. Sonraki düğme gelecek olursak bu aslında her zaman bahsettiğimiz gibi Fal AI kullanarak Nano Banana gönderdiğimiz bir istek. Bu istek image promptundan aldığımız promptu
buraya aslında yapıştırıyoruz ve sonrasında o gönderdiğimiz resmi buraya koyup görüntü üretmesini istiyoruz. Görüntü isteği gönderdikten sonra ise direkt olarak oluşturamayacağı için bir süre beklemesini istiyoruz. 60 saniye kadar bir süre yeterli oluyor bu kısım için. Sonrasında oluşturulan görüntüyü geri almak için tekrar bir HTTP isteği düğümü koyuyoruz. Bunu da aynı şekilde doldurduktan sonra buraya bu URL kısmına en sonuna request ID kısmını koyunca videomuzu, daha doğrusu resmimizi indirmiş oluyor. Bundan sonrasında ise Video Agent'ı kullanıyoruz. Video Agent'ı da aynı şekilde image prompt'u kullandığımız gibi kullanıyoruz. Lakin burada bir resim değil de video prompt'u oluşturmak için kullanıyoruz. Buradaki talimatları da hep birlikte bakalım. Kullanıcı mesajı olarak bir video promptu oluşturucusun diyoruz. Burada yine bizim direktiflerimiz, bizim talimatlarımız var ve daha önce görüntü analiz ettiğimiz kısımdan gelen buradaki metin geliyor aslında. Sonrasında ise sistem mesajına baktığımız zaman sen bir UGC promptları oluşturan AI ajanısın demişiz. Sen sadece JSON formatında 3 sahne çıktısı vereceksin ve bu şekilde bir JSON olacak diye örnek göstermişiz. Ve burada da sahne yapılarını vermişiz aslında. Sahne bir kısmında geldiğimiz zaman bir hook, yani bir kanca. Bunu yapmamızın nedeni ise illaki duymuşsunuzdur. Artık sosyal medyada insanların dikkatinin 3 saniyeye düştüğünü söyleyip ilk 3 saniye içerisinde insanların dikkatini çekerek gönderilerinizin, postlarınızın daha çok izlenmesini sağlıyor gibi şeyler söylendiği için buraya bir hook kısmı koyduk. Burada dikkat çeken ve ürüne bağlanan bir şekilde videoya başlaması gerektiğini söylemişiz aslında. Sahne 2'ye geldiğimiz zaman ürünle alakalı bir şey. Yani burada ürünü anlatması gerektiğini, ürünün faydalarını anlatmasını gerektiğini söylemişiz. Sahne 3'e geldiğimiz zaman CTA kısmı var. Bu call to action dediğimiz yer aslında insanları bir şeye çağrı, yani bir eyleme davet etme amacıyla buraya ekledik. Mesela ürünümüzü almak için bağlantıya tıklayın veya beni takip edin şöyle şöyle. Hatta bunu Instagram'da çok görmüşsünüzdür. Mesela bir şey anlattıklarında bir dosyayı gönderecekleri zaman yorumlara yaz veyahut da beni takip et, sana dosyayı göndereyim dedikleri kısmı aslında call to action demek. Kullanıcı sizi bir eyleme davet ediyor. Bunun mantığı da buradan geliyor. Bu şekilde bir prompt vermişiz. Aşağıdaki linke tıklayın gibi bir CTA oluşturmasını istediğimizi söylemişiz. Burada da sahneler her zaman birbirini tamamlayan kısa bir hikaye tarzında olması gerektiğini söylemişiz. Ve her zaman detayları referans image'den ve UGC stilinden alması gerektiğini söylemişiz. Burada da sahnelerin açıklanması nasıl olması gerektiğinden bahsetmişiz. Yani bu ayarlara uy gibi bir prompt vermişiz. Bu kısımda ise aslında diyalog kurallarından bahsetmişiz. Yani burada diyalog kurallarından bahsetmek takdir edeceğiniz gibi en önemli şey. Çünkü yapay zeka bazen farklı saçma sapan sonuçlar da verebiliyor. Ama biz bunu en aza indirmek için buradaki sistem promptunu kullanıyoruz. Sonrasında ise kamera kuralları var. Bu da işte günlük bir hava katsın, profesyonel bir kamera tarafından çekilmiş gibi gözükmemesi için bu tarz şeyler koyuyoruz aslında. Burada yine stil rehberleri var. Burada aynı şekilde doğal gözükmesini ve profesyonel veya yapay zeka olarak görünmemesini sağlamak için prompt yazmışız. Son olarak eğer karakter kurgusalsa ağız yapısı, ağız senkronizasyonu uysun demişiz ve kurallara uyması gerektiğini söylemişiz. Video promptu oluşturmak için böyle bir ajanımız var. Sonrasında aslında çıkan 3 tane promptu, sahne promptunu birleştirmek amacıyla bir split out düğme ekledik. Sonrasında yine aynı şekilde bir HTTP isteğiyle Veo 3'e istek gönderiyoruz. Aynı şekilde buradan çıkan çıktıları bu kısımda buraya yapıştırıyoruz ve buradan Veo 3'e 916 formatında olacak şekilde ve burada da image URL kısmını, bağlantısını koyuyoruz ve bu kodu JSON olarak Veo 3'e gönderiyoruz ve burada bizim 3 tane sahnemiz oluşturulup tekrardan bize gönderiliyor. Burada tabii önceki gibi FalAI kullanmadık. Çünkü FalAI'ın Veo 3 aracı çok pahalı, yani çok fazla ücret alıyor. Kia ise ona baktığın zaman çok ucuz kalıyor. Bu yüzden burada böyle bir araç kullandık. Sonrasında aynı şekilde bir bekleme düğümü var. Tabii ki bu
video oluşturma aracı olduğu için, video oluşturma sürecinde olduğumuz için 30 saniye bekleyemiyoruz. Çünkü 30 saniyede hazırlanamıyor bazen. 180 saniye yani 3 dakikalık bir bekleme düğümümüz var. Burada da aslında görüntü alma aracımızda olduğu gibi videolarımızı, yani çıktı videolarımızı indirebileceğimiz bir düğüm koyuyoruz. Sonrasında bunları ayırıyoruz. Yani daha önce burada birleştirmiştik. Burada 3 video birlikte geliyor ama hiçbir şekilde editlenmiş gelmiyor. 3 tane video geliyor ama ayrı ayrı geliyor. Tek bir içerik içinde geliyor. Yani şöyle düşün, tek bir PDF'te 3 tane video var. Öyle düşünebilirsiniz. Çok saçma örnek oldu ama öyle düşünün. Sonrasında yine bu 3 videoyu birlikte tek bir video haline getirmek için FFmpeg Falea ile FFmpeg aracını kullanıyoruz. 3 videoyu birleştirip tekrardan bize bir indirme bağlantısı geldikten sonra ise Telegram'a göndermesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi otomasyon bu şekilde çalışıyor. Şuraları da atlamadan, burada aslında çıktı ayrıştırıcısı kısmı var. Yani burada sahne promptlarını üretiyoruz ya, burada nasıl bir çıktı olması gerektiğini gösteriyoruz aslında. Şöyle görecek olursanız sahne 1, sahne 2, sahne 3 gibi. Sonrasında buraya tabii ki bir agent, bir beyin olmadan, bir chat modeli olmadan çalışmaz. Buraya da aynı şekilde Anthropic'in chat modelini ekliyoruz. Burada biz Cloud 4 kullanmışız mesela. Sonrasında bir düşünce tool'u eklemişiz. Bu da aslında agent'ın düşünmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi otomasyon aslında bu şekilde çalışıyor. Bunu müşterilerinize satabilirsiniz. Bir web sitesi oluşturup insanların orada UGC videoları üretmesini sağlayabilirsiniz. Kendiniz kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta affiliate linkleri alarak bir hesap açıp insanları o linklere yönlendirebilirsiniz. Bu otomasyondan nasıl faydalanabileceğiniz, yani nasıl para kazanabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız bu otomasyonun bir ekran görüntüsünü alın. Sonrasında bunu bir yapay zeka gönderin. GPT olur, Gemini olur, Cloud olur. Gönderin. Kısaca otomasyonun nasıl çalıştığıyla alakalı bir anlatım yapın. Sonrasında deyin ki ben bu otomasyonu kullanarak nasıl para kazanabilirim? Nasıl gelir elde edebilirim? Deyin. Zaten çok iyi bir şekilde size, yani aklınıza bile gelemeyecek para kazanma yolları gösterecek. Aklınıza en çok mantıklı olanı yapabileceğinizi seçin. Sonrasında gelir elde etmeye başlayın. Bu arada otomasyonun dosyasını, workflow dosyasını almak için aşağıdaki linklerden topluluğa gelebilirsiniz. Toplulukta birbirinize sorular sorabilirsiniz. İnsanların paylaştığı otomasyonları kullanabilirsiniz. Ayrıca Classroom kısmına gelerek, yani sınıf kısmına gelerek benim oluşturduğum kurslardan videoda kullandığımız otomasyonun dosyasını indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.